Tamam, hadi bunu biraz açalım. Senle bugün ekranların o eskimeyen, finalinin üzerinden tam 14 yıl geçmesine rağmen tekrarları hala çılgınlar gibi izlenen o efsanevi klasiğinin içine dalıyoruz. Eminim sen de o durağı, unutulmaz karakterleri ve çalan o meşhur jenerik müziğini çok iyi hatırlıyorsun. Aynen öyle. Biliyor musun? Burada asıl büyüleyici olan şey, bu yapımın sürekli kendini tekrar eden temaları nasıl kusursuz birer komedi unsuruna dönüştürdüğü diyebiliriz. Olay döngüleri aslında birbirine çok benziyor ama her defasında farklı bir karakterin başına geldiğinde sanki ilk kez izliyormuşuz gibi gülüyoruz. Kesinlikle öyle. Zaten bugün meselemiz kimin kiminle evlendiği ya da olayların nasıl başlayıp bittiği falan değil. Bugün senaryoda sürekli tekrar eden, absürtlük seviyesi arşa çıksa da bizi her defasında ekran başına kilitleyen o inanılmaz temaları masaya yatıracağız. Çayınızı kahvenizi aldıysanız bu derinlemesine samimi incelemeye başlıyoruz. Çok heyecanlı bir konu. Özellikle de işin içine o geleneksel ritüeller girdiğinde kaos resmen kaçınılmaz oluyor. Mesela mahalle kültürünün vazgeçilmez dinamiklerinin nasıl birer felaket senaryosuna dönüştüğünü incelemek gerçekten zihin açıcı. Şuradan başlayalım istersen. Geleneksel ritüeller demişken hemen 1. sezon 11. bölüme gidelim. O meşhur korsan Ramazan davulculuğu meselesi. Sen de hatırlarsın, durağın her işe burnunu sokan çaycısı Ali Kemal'i gözünün önüne getir. Bu adam bir hevesle taksiyi kaçırıp direksiyona geçiyor. Asıl komedi faturanın kime kesildiği, zavallı Osman'a. Nuri Baba durumu öğrenince haklı olarak Osman'ın zararlarını karşılamak için Ali Kemal'in maaşını kesiyor. Cebinde 5 kuruş kalmayan Ali Kemal sence ne yapıyor? Hatasından ders falan mı çıkarıyor? Yok canım, ne ders çıkarması. Çareyi eline bir davul alıp ben resmi Ramazan davulcusuyum diye mahalle mahalle gezmekte buluyor. Kapı kapı dolaşıp maniler söylüyor. Ama en nihayetinde o çekirge misali seken karakterimiz muhtarın seçtiği gerçek davulcular tarafından feci şekilde dövülüyor. Gerçekten evire çevire dövüyorlar adamı. Olayın karakolda bitmesi ve Nuri Baba'nın gerçeği komiserden öğren. Komiser çıkıp senin eleman resmi davulcuyum diye dolaşıp arkadaşların bahşişlerini topluyormuş diyor. Bu temanın nasıl evrildiğini analiz etmek çok keyifli bence. Aynen öyle. Çünkü aynı korsan davulculuk konsepti ilerleyen bölümlerde karşımıza yepyeni bir ego ile çıkıyor. Seyit ve Zeyno'nun o meşhur sahur sahnesini konuşmamız lazım. Seyit'in annesi Fatma annenin ikinci kocası Harran Ovası'nın ağası Hüso ve onun ayrılmaz parçası kahyası Fiko. Sahurda yemeği beğenmeyip çemkiriyor. Tam o esnada dışarıdan davul sesi gelince Zeyno çok haklı bir çıkışla "Bak adam gece gece rızkının peşinde asmış boynuna davulu çalıyor, siz de çalın." diyor. Fakat Hüso Ağa'nın burnu Kaftağ'dan su içmiyor ki. Kibri önce buna kesinlikle izin vermiyor. Gidip muhtardan ağalığına yakışır bir iş istiyorlar. Ama muhtar bunları reddedince o reddedilişin ardından Fiko'nun aklına o dahiyane fikir geliyor. Yine aynı şey, korsan davulculuk. Ancak bu evrende kurallar hiç değişmez. Sen de çok iyi biliyorsun. Kibir, hırs ve liyakatsizlik her zaman dayakla sonuçlanır. Sonuç yine gerçek davulculardan yenilen feci bir meydan dayağı, ardından da soluğu yine karakolda almaları oluyor. Hikaye kendini tekrar ediyor ama izlemesi inanılmaz komik. Asıl komedi nerede kopuyor biliyor musun aynı tema? Bir süre sonra mahalle meydanında devasa bir rekabete dönüşüyor. Adeta bir gladyatör düellosu. Ali Kemal ve Vakkas arasındaki o destansı resmi davulculuk ihalesine es geçemeyiz. İkili, muhtarın önünde resmen mani kapışması yapıyor. O kapışma gerçekten televizyon tarihinin en absürt anlarından biriydi. Ali Kemal sırf rakibini elemek için adamın manisine laf atıyor. Adam manisinde nazlanmaktan bahsedince Ali Kemal yapıştırıyor cevabı. Muhtar kadın mı ki naz yapsın? Rakip anında diskalifiye oluyor orada. Tam da o an işte. Sonra sıra Ali Kemal'e geliyor ve büyük bir özgüvenle çok yiyip yatsıya geç kalma diyerek güya şovunu yapıyor. Orada ihaleyi aldığını sanıyor. Ama hesaba katmadığı bir şey var. Vakkas'ın muhteşem zamanlaması, Vakkas hemen atlıyor. O bir kere yatsı değil teravih, bu daha bunu bilmiyor, davulcu olacak diyerek Ali Kemal'i tek hamlede eliyor ve ihaleyi kazanıyor. Ama Ali Kemal'in pes ettiğini hiç gördün mü bu dizide?
Asla. Tabii ki pes etmiyor. İntikam için mahalleye çıkıp korsan davulculara itibar etmeyin diye bağırıp bütün bahşişleri önceden kendisi topluyor. Vakkas sahaya indiğinde hem para bulamıyor hem de mahalleliden bir güzel dayak yiyor. Tabii Vakkas, korsan davulcunun Ali Kemal olduğunu anlayınca kusursuz bir tuzak kuruyor. O tuzak sahnesi cidden senaryo harikasıydı. Vakkas, Ali Kemal'in duyacağı şekilde güya eski bir davulcunun bir evden 500 lira bahşiş aldığını anlatıyor. Düşünsene, o dönemin parasıyla 500 lira büyük bir servet Ali Kemal için. Adam o paranın hayaliyle koşa koşa o eve gidiyor. Kapıda heyecanla para beklerken içeriden Vakkas çıkıyor. Hem de mani söyleye söyleye Ali Kemal'i elindeki davul tokmağıyla fena halde dövüyor. Hırsının kurbanı olmak tam olarak budur deyip büyük resmi görüyoruz burada. Kesinlikle büyük bir ders var orada. Sadece davulculuk olsa yine iyi. Bir de iftar topu meselesi var ki, yarattığı kaosun boyutları çok daha evrensel. 3. sezonun ilk bölümüne gidelim hemen. Arif, Ali Kemal'e muhtardan top patlatma işini buluyor. İftara yakın bir saatte Ali Kemal barutu az bulup bu patlamaz diye iddialaşıyor. O kadar kibirli ki test etmek için topu iftara tam 30 dakika kala ateşliyor. O topun patlamasıyla evlerde yaşanan o zincirleme reaksiyonu düşünsene. Osman'ın evini hatırla, hemen orada sahurda tuzlu tuzlu ciğer yemiş, gün boyu susuzluktan adeta kavrulmuş adam. Top patlayınca Safiye hariç evdeki herkes o sese güvenip kana kana su içerek orucunu açıyor. Ezan tam 30 dakika sonra okunuyor tabii. Patron Cemal durumu öğrenince çılgına dönüyor haliyle. Ama Ali Kemal'in o pişkinliğine ne demeli? Top patlıyor mu patlamıyor mu diye test ettik, ne bağırıyorsun diye üste çıkmaya çalışması karakterin ne kadar absürt bir boyutta yaşadığını çok net gösteriyor. İşin daha da komik tarafı, bu yapımda kimse geçmiş hatalardan ders almıyor. 130. bölümde aynı muazzam hatanın Hüso ve Fiko tarafından tekrar edilişini görüyoruz. Bu sefer muhtardan topçuluk işini bunlar alıyor. İftara yine 30 dakika kala fitili ateşliyorlar, sonucu tahmin etmek zor değil. Tabii ki değil. Erken oruç açan mahallelinin onları o iftar açlığının verdiği sinirle feci bir meydan dayağına çekmesiyle sonuçlanıyor. Bütün bu tekrarların içinde senaristlerin çok ilginç bir stratejisi daha var. Bunu sen de fark etmişsindir izlerken. Kesinlikle. Sadece temaları değil, oyuncuları da israf etmeden tekrar tekrar kullanıyorlar. Ne anlama geliyor dersen, mesela Berna Biber'in canlandırdığı karakterler serüvenine bakalım. 2. sezonda Duran'ın yeni ortağı, Duran'ın eski aşkı Cemile olarak çıkmıştı karşımıza. Ne zaman Duran ve Hediye'nin işi resmiyete dökülecek olsa Cemile anında orada bitip nikahı baltalıyordu. Apartmandaki başka bir komşu kadın elleri kolları dolu olduğu için merdiven boşluğuna bir çiçek bırakıyor. Cemile bunu görüp Duran o çiçeği bana aldı diye sahipleniyor ve hediyeyle öyle bir kavgaya tutuşuyorlar ki resmen akıllara zarar. Tabii Cemile'nin sabotajları sadece o çiçek kavgasıyla sınırlı kalmıyor. İşin dozunu inanılmaz artırıp ben Duran'dan hamileydim, ondan çocuğum var yalanını uyduruyor fakat gerçek anneyle para pazarlığı yaparken yakalanması tam bir fiyaskoydu. Eleni, Hediye ve Safiye'ye yakalanıyor ve nikah salonunda herkesin önünde ifşa ediliyor. Bu çok tatmin edici bir sondu bence. Ama asıl bomba, o ifşadan sonra o oyuncuya veda etmiyoruz. Aynı Berna Biber, ilerleyen sezonlarda bambaşka bir karakterle muazzam bir dönüş yapıyor. Falçata Naciye, Sinan baş belası kaynanası Şaziment'ten kurtulmak için onu mafya babası Tahir'e yamamaya çalışıyor. Bir yanlış anlaşılma sonucu Şaziment Sinan'ı evire çevire dövünce Tahir kadının bu hırçınlığından acayip etkileniyor. Tam evlenecekler, nikah masasına oturmuşlar. Bir bakıyoruz ki hapisten yeni çıkan Falçata Naciye gelip düğünü basıyor. Kaosun ortasında yine aynı yüz var. Senaristler gerçekten ellerindeki malzemeyi maksimum verimle kullanmayı çok iyi biliyorlar. Falçata Naciye'nin o baskını dizideki kaosun zirvelerinden biriydi elbette. Ama düşündüğünde karakterlerin başına gelen tek bela eski aşklar falan değil. Dizi evreninde çok ciddi ahlaki ikilemler ve dolandırıcılık temaları da var. O da çok doğru. Osman'ın taksisinde unutulan, içi yüklü miktarda para dolu çanta olayını ele alalım istersen. Müşteri parayı unutuyor. Ali Kemal hemen Safiye'yi arayıp durumu anlatıyor. Orada sanki o para Osman'a bilerek bırakılmış, bir hediye edilmiş gibi davranmaları çok çarpıcı bir detay.
Ama Osman her zamanki dürüstlüğüyle vatandaşlık görevini yapıp parayı sahibine teslim ediyor ve gazetelere haber oluyor. İşte o gazete haberi Osman'ın hayatını tam bir kabusa çeviriyor asıl. Gazetede haberi okuyan dolandırıcı bir kadın yanına bir çocuk alıp geliyor ve "Bu çocuk senden." diyor. Osman'ın o dürüstlüğü yüzünden hedef seçilmesi çok ironik. Safiye sinir krizleri geçirip bütün malları kendi üzerine devralmak için koşa koşa notere gidiyor. Neyse ki o sahte çocuğun bir sınıf arkadaşı tesadüfen oradan geçiyor da gerçeği ifşa edip Osman'ı kurtarıyor. Yoksa Osman'ın o dürüstlüğü yüzünden yuvası resmen yıkılacaktı. Bu tema da kendi içinde büyük bir sosyal mesaj taşıyor aslında. Kesinlikle öyle. Bu da akıllara önemli bir soruyu getiriyor. Aynı temanın Sinan karakterine uyarlanan versiyonunu hatırlıyor musun? Orada inanılmaz mantık hataları var. Sinan, yıllar önce bir otel odasında Svetlana adında bir Rus kadınla bir ilişki yaşadığını Evet, kadın yıllar sonra gerçekten de yanında bir çocukla çıka geliyor. Şimdi Osman'ın hedef seçilmesi mantıklıydı çünkü haber olmuştu, herkes onun parayı iade ettiğini biliyordu. Peki Sinan neden hedef seçildi? Hiçbir marifeti yok, gazetelere çıkmadı. Daha da absürdü, çocuk yıllarca Rusya'da annesiyle yaşamış olmasına rağmen inanılmaz berrak bir İstanbul Türkçesi konuşuyor. Osman'ın olayındaki çocuğa şive yaptırılmıştı mesela, inandırıcıydı. Burada ise sıfır şive. Senaristler resmen detayları boş vermiş. Sonunda Sinan onların tuttuğu eve gidip her şeyin bir dolandırıcılık tezgahı olduğunu öğreniyor da kurtuluyor. Ama o kurgudaki boşluklar gerçekten devasa boyutta. Sinan'ın o dönem çektiği çileler sahte çocuklarla da bitmiyor ki. İkiz karakter meselesi var bir de. Bir bölümde Sinan içi para dolu bir çanta buluyor. Herkes paraya çökmeye çalışırken birden Sinan'ın o güne kadar hiç bilmediğimiz dalaverici ikizi Yaman ve adamı ortaya çıkıyor. Yaman, Sinan'ın yerine geçiyor ve tam bir kaos başlıyor. Şimdi sen dinlerken diyeceksin ki yıllardır beraber çalıştığı arkadaşları, evde karısı bile onun Sinan olmadığını nasıl anlamıyor? İşte dizinin o absürt sınırları zorladığı, mantığı tamamen devreden çıkardığımız yerlerden biri de tam olarak bu. Herkes inanıyor. Ama hikayenin sınırları daha ne kadar zorlayabileceğini görmek için o uluslararası müze soygunları kısımlarına bakmak lazım bence. 150. bölümden sonrasını konuşalım biraz da o zaman. Şaziment karakterini canlandıran o muazzam yetenek, evine seni burada saygıyla analım. Onun yerine Bilge Şen kadroya dahil olmuştu o dönem. Almanya'dan gelen Kayınço Güven karakteri de hikayeye o zaman katılıyor. Almanya'dan gelen 4 kız var hatırlarsan. Güven, annesi Tekirdağ'a gitmesini fırsat bilip evi resmen kızlar için otele çeviriyor. Ama kızların asıl amacı ne dersen, sıkı dur, Hürrem Sultan'ın tacını çalmak. Tacını çalma işini hipnoz yoluyla yaptırıyorlar. Adamlar zombi gibi gidip müzeye soyuyorlar. Allah'tan Seyit'in dikkati sayesinde kızlar yakalanıyor da tacı kurtarıyorlar. Ama senarist bu turistlerin müze soyması fikrini o kadar sevmiş ki tam 8 bölüm sonra aynı tuzağı tekrar kuruyor. Bu kez Alman erkek turistler var. Thomas ve Ersin'le tekrar kuruyor aynı senaryoyu. Bu kez hedef Saltanat Müzesi. Ama yöntem hipnoz falan değil. Çok daha zekice bir zaaftan vuruyorlar adamı, Sinan'ın egosundan. Malkoçoğlu filmi çekeceğiz yalanını uyduruyorlar. Sinan'a hem senarist hem yönetmen olacağını söylüyorlar. İşin komik tarafı müze avlusunda sözde çekim yaparlarken Almanların gelip sahneler daha gerçekçi olsun, saraydan gerçek altın yağmalayalım demesi. Ve uyanık geçinen Sinan'ın sanat uğruna bunu hiç sorgulamadan kabul etmesi. Gerçek altınları çuvallara doldururken polisin film setini basıp bütün ekibi tutuklaması absürt komedinin zirvesidir herhalde. O hikayedeki asıl kahramanlık anını da es geçmeyelim. Thomas ve Ersin altınlarla kaçmaya çalışırken onları durduran kişiler durağın yeni şoförü Tuncay ve Hayri oluyor. Pasaportlar sahte, kontrol edeceğiz yalanıyla adamları köşeye sıkıştırıp yakalıyorlar. Tuncay detayını konuşmamız lazım burada. Tuncay karakterinin alt metni çok derin aslında. Hapisten yeni çıkmış, sabıkalı olduğu için esnaf tarafından dışlanmış bir adam o. Tam umudunu kesmişken Nuri Baba'nın eşi Eleni'nin çantasını bir kapkaççıdan kurtarıyor. Ve bu kahramanlığı sayesinde durakta işe alınıyor. Dizinin böyle umut veren kurtuluş hikayeleri de var arka planda işlenen. Sadece o büyük absürt soygunlarla değil, günlük hayatın içindeki modern dolandırıcılık yöntemleriyle de dönemin sosyal sorunlarına çok iyi ayna tutuyordu.
Safiye'nin o meşhur ATM macerasını ele alalım mesela. Kartı ATM'de sıkışıyor. O dönem Türkiye'nin dijital bankacılığa yeni yeni geçtiği, insanların teknolojiye tam ayak uyduramadığı zamanlar tabii. Safiye makineye asılan o sahte numarayı arayıp kendi elleriyle şifresini veriyor telefondaki adamlara. Dolandırıcılar hesaptaki 8.000 liranın 1.500 lirasını nakit olarak çekip geri kalanını alışverişte ezerek sıfırlıyorlar. Burada verilen mesaj çok net aslında. Yardım bahanesiyle yaklaşanlara her zaman şüpheyle yaklaşın. O dönem pek çok insanın canı yandı bu şekilde. Safiye'ninki bir teknoloji tuzağıydı belki ama bir de Seyit'in olayı var. Seyit'in yaşadığı o kısa mesafe dolandırıcılığı tamamen insanın iyi niyetini sömüren yüz yüze bir tiyatroydu bence. Düşünsene, taksi hesabı sadece 5,5 lira tutuyor, adam cüzdanından çıkarıp Sait'e 200 lira uzatıyor. Seyit'te bozuk yok tabii. Adam ben gidip hemen bozdururum diyerek Seyit'in tanıdığı kasap ve manava giriyor. İnanılmaz bir özgüvenle beni Seyit gönderdi 500 lira istiyor deyip esnaftan parayı alıyor. Adam seni göz göre göre dolandırıyor, parayı cebine indirip dönüyor, Sait ise arabada saf saf bekliyor adam bozukluk getirecek diye. İşin en acı tarafı da adam geri döndüğünde Seyit'in adama bir de jest yapıp "Ya Allah aşkına 5 liranın lafı mı olur, sen artık bizim müşterimizsin" demesi. Adam seni dolandırmış, sen üstüne 5 liralık borcu affediyorsun. Allah'tan Arif o kurnazlığıyla durumu fark edip adamı yakalatıyor da içimiz biraz rahatlıyor izlerken. Yoksa Seyit'in o saflığına gerçekten ekran başında sinir olmamak elde değil. Daha konuşulacak o kadar çok tema, üzerinde durulacak o kadar çok detay var ki aslında. Özünde bu dizinin 14 yıl sonra bile hala izlenmesinin sırrı belki de bu tekrar eden temaların bize kendi günlük hayatımızdaki absürtlükleri hatırlatmasıdır. Sen ne düşünüyorsun? Hayatımızda da hep aynı senaryoları farklı karakterlerle tekrar tekrar yaşamıyor muyuz? Kesinlikle yaşıyoruz. Aynı hatalara düşüp aynı tuzaklara çekilmiyor muyuz? Belki de ekranda buna gülmek, kendi hayatımızdaki bu döngülerle başa çıkma yöntemimizdir, kim bilir. Bizi bu yüzden bu kadar içine çekiyordur. O zaman son sözlerimizle sizlere veda edelim. Ufak bir hatırlatma yapalım. Artık videolarımız kademe kademe altyazılı hale geliyor. Yani videoda istediğiniz dilin altyazısını açıp videoyu o şekilde de izleyebilirsiniz. Azerbaycan Türkçesi, İngilizce, Almanca, İspanyolca, web, daha bir sürü seçeneğimiz vardır. YouTube videosunda altyazı bölümünden istediğinizi seçebilirsiniz. Ekran rehberini Facebook, YouTube, Instagram ve Twitter yani X platformlarından takip etmeyi, oralardan videolarımızı beğenmeyi ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Yorumlarınızda söz etmemizi istediğiniz yapımlar olursa da onlara da bakarız ve sıradaki rota olarak onları da belirleriz. Başka bir içerikte görüşebilmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Ekran Rehberi YouTube kanalından ayrılmayın. Esen kalın, hoşça kalın, iyi günler.